Herkese merhabalar, ben Avukat Rahmi Ertürk. Bugünkü videomuzda hukuk fakültesi okumak zor mudur, kolay mıdır? Hukuk fakültesinin okumanın artıları ve eksileri nelerdir? Hukuk fakültesi okurken dikkatli olmamız gereken hususlar, hukuk fakültesi kaç yılda biter gibi konulara değineceğiz. Buyurun videomuza geçelim. Şimdi öncelikle hukuk fakültesi kaç yıldır? Hukuk fakültesinde 4 yıllık bir lisans eğitimi verilir. Üniversitelerin belli şartlar vardır. Örneğin 240 kredi notunun tamamlanması ve seçmeli diğer derslerin alınması gibi her üniversitenin farklı seçenekleri ve kriterleri vardır bu konuyla alakalı olarak. Dolayısıyla hukuk fakültesinin süresi 4 yıldır. Hukuk fakültesinde hangi dersler okutulur? Hukuk fakültesinde her üniversiteden üniversiteye farklılık gösterir ancak belli kemik dersler mevcut. Örneğin anayasa hukuku, borçlar hukuku, eşya hukuku, ceza hukuku, uluslararası hukuk, ticaret hukuku gibi belli kemik dersler mevcut. Bunların akabinde her üniversite yine kendi seçmeli derslerini ve diğer dersleri düzenleyerek işte Roma hukuku, adli tıp hukuku, kriminoloji hukuku gibi dersler de göstermektedir. Örneğin ben Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. 2015'te mezun oldum. Ben 2015'te mezun olduğumda bizim seçmeli derslerimizden kriminoloji mevcuttu, adli tıp mevcuttu. Dediğim gibi her üniversitenin farklı dersleri olmakla birlikte belli kemik dersleri de bitirmeniz gerekiyor. Hukuk fakültesinden mezun olan bir kişi ne iş yapabilir? Öncelikle toplumda bununla alakalı olarak belli yanılgılar var. Hukuk fakültesi mezunlarının sadece avukatlık yapabildiğine ilişkin. Bu yanlış bir algı. Hukuk fakültesi mezunları sadece avukatlık değil, birçok alanda kendilerine iş bulabilir. Bunlar neler? Avukatlık, hakimlik, savcılık, kaymakamlık, valilik, kurum avukatlığı, noterlik, hukuk müşavirliği, diğer belli üst düzey memurlar, icra müdürlüğü gibi birçok alanda kendilerine iş bulabilmektedir aslında. Ancak dediğim gibi toplumumuzda farklı bir yanılgı mevcut. Sadece avukatlık yapabildiklerini düşünüyorlar. Böyle değil. Peki gelelim bir diğer sorumuza. Hukuk fakültesinden mezun olununca hangi mesleği yapmak mantıklı? Burada önemli olan sizin tercihiniz nedir? Ben avukatlık yapmak mı istiyorum? Hakimlik, savcılık mı yapmak istiyorum? Bunu bir değerlendirmeniz gerekiyor. Bunu değerlendirmek için de elbette bu konularla alakalı olarak bilgi sahibi olmanız ve bunları yerinde görmenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Hukuk fakültesi okurken mutlak tavsiyem adliyeye gidip bir hakimle, bir savcıyla, yine bir avukatla oturup konuşmanız ve bunu her sene tekrarlamanız kesinlikle benim tavsiyemdir. Ben kendimden örnek verecek olursam üniversitenin 1. sınıfında çalışmaya başladım. Bir avukatın yanında çalışmaya başladım. Bununla alakalı artıları ve eksileri size şöyle özetleyebilirim. Artısı çok fazla oldu. Ben hukuk fakültesinde okurken avukatın yanında öğrenciyken stajyermiş gibi çalışmamın bana artısı adliyelerdeki teori ve pratik ayrımını görmüş oldum. Teoride öğretilenle pratiğin gerçekten çok farklı olduğunu gördüm. Bunun yanında hukuk 2. sınıfta daha derslerini görmediğim halde bilgi sahibi olup yorum yapabildiğim şeyler oldu. Derslerde yine aynı şekilde hocalara karşı, sorulan sorulara karşı beni ileriye götürdü. Eksileri neler? Öğrencilik hayatımı yaşayamadım. Bu bir eksi midir değil midir? Tabii dediğim gibi kişiden kişiye değişir. Ancak tavsiye vermeksizin benim yapmış olduğum yöntem bu şekildeydi. Hukuk okumak gerçekten bu kadar zor mu? Yani büyük kitapları gerçekten ezberliyor musunuz? En çok gelen sorulardan biri ki yeni hukuk fakültesine giren arkadaşlarımız bununla alakalı çok fazla akraba sorusuna denk gelecek. Gerçekten o büyük kitapları ezberliyor musunuz? Hukuk okumak zor mu? Çok mu ezber yapıyorsunuz? Öncelikle kendimden örnek vermeye devam edeyim. Ben hiçbir zaman hiçbir şeyi ezberlemedim. Derste öğrenmek çok büyük bir artı. Hukuk fakültesinde de evet çok fazla sözel alan çünkü belli yazılı metinler var ve yazılı metinler üzerinden hayatımızı şekillendiriyoruz. O yüzden hukuk fakültesinde gerçekten çok fazla ezber yok. Anlamazsanız, dersi çalışmazsanız, derste öğrenmezseniz evet ezber yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ancak hiçbir zaman kanunları ezberleyip ya da işte kitabı tamamen ezberleyip sınava girmedim. Ya da avukatlık hayatımda da şimdi hiçbir şekilde kanun ezberlemedim. Bunlar gün geçtikçe insanın zihninde oturan yer eden şeyler. Derste öğrendikten sonra da hukuk fakültesi 1. sınıfta öğrendiğiniz bir konu avukatlığınızın ilk yılından itibaren her an ya da hakimlik savcılığınızın her an karşısına gelen bir durum. O yüzden derste anlamak hukuk fakültesi için çok önemli bir mevzu. Bu konuda kesinlikle derste anlamanızı tavsiye ediyorum.
Nihayeten hukuk fakültesi okumak evet zordur, kolay değildir. Ancak bu gözünüzü korkutmasın. Kanun ezberlemek, kitap ezberlemek gerçekten sistemli olarak çalışırsanız yapacağınız şeyler değil. Dersten sonra yapacağınız bir tekrar ve sınavdan önce, kendimden örnek vermem gerekirse 1 ay önce, 1,5 ay önce derslere çalışmaya başlamak bana yeterli geliyordu. Tabii dediğim gibi bu kişiden kişiye değişen bir durum. Ama bir hukukçunun, bir hukuk öğrencisi dahi olsa, bir avukat, hakim, kaymakam, savcı dahi olsa bir hukukçunun öğrenmesi hiçbir zaman bitmiyor. Çünkü çok güncel bir alandayız. Sürekli olarak mevzuat hükümleri değişiyor. Sürekli olarak yargı kararları, emsal kararlar değişiyor. Bu sebepten dolayı hiçbir zaman hukukçu okumaktan sıkılmamalıdır. Aynı zamanda hem hukuki metinler, hem kanun, hem yargı kararları, hem de bireysel olarak okuyabileceğiniz roman, hikaye türündeki kitapları hiçbir zaman okumaktan sıkılmamanız gerekiyor. Bu konuda da en büyük tavsiyemdir. Hukuk okumanın avantajları ve dezavantajları neler? Avantajları çok fazla, dezavantajları da yine çok fazla. Avantajlarına ne gibi örnekler verebiliriz? Örneğin herkesin kabul ettiği kariyeri yüksek bir meslek. Bu konuda gerçekten tüm ülkede kabul edilebilir bir pozisyonu mevcut hukuk fakültesi mezunlarının. Ayrıyeten birçok çalışma alanına sahip bir mezuniyet sağlıyor size. Bunun yanında analitik düşünme tarzını benimsediğiniz için etrafınıza gelişen tüm olaylarda bir hukukçu gözüyle bakmak zorunda kalıyorsunuz ve bu gerçekten bana kalırsa avantajlı bir durum. Günümüzdeki tüm olaylarda bir hukuk mevcut. Yani en basitinden bir kafeden kahve almaya kalktığınızda dahi orada bir ticaret hukuku mevcut. Yani her alanda bir hukuk konusu mevcut. Dolayısıyla hiçbir zaman hukukçu gözüyle bakmaktan vazgeçemeyeceksiniz. Çok mu güzel peki hukuk fakültesi okumak? Dezavantajı hiç mi yok? Elbette dezavantajı çok fazla. Bunları ne gibi sıralayabiliriz? Örneğin çok fazla açılan hukuk fakültesi. Yani Türkiye'de hukuk fakültesi gerçekten gereğinden fazla açılmış pozisyonda. Bu da yeni hukuk enflasyonu, hukukçu enflasyonu kavramını gündeme getirdi zaten. Bu durumda ne kadar önü açık bir alan olsa da nihayeten çok fazla hukukçunun olması iş olanağını da giderek azaltıyor. Bunun yanında demin de bahsettiğim üzere fakülte hayatının zorluğu, stajyer avukatların çektikleri zorluklar ya da mesleğin ilk başlarında avukatlarımızın çekmiş olduğu sıkıntılar gerçekten yüksek. Bunun yanında birçok farklı fakülte arkadaşlarınızın akşamları vizeden önce dışarı çıkıp eğlendiğini göreceksiniz. Ancak siz hukukçu olduğunuz için mecburen bitirmeniz gereken konular olacak. Üniversite hayatınızda da biraz oturup ders çalışmanız gerekecek doğrusu. Liseden yeni çıkmış arkadaşlarıma şu şekilde bir tavsiye verebilirim. Dersi mutlaka derste öğrenin. Hukuk fakültesinde derslerinizde çok fazla pratik ders göreceksiniz. Yani teoriyi gördükten sonra size pratik dersler de verecekler. Örneğin borçlar hukuku göreceksiniz ve borçlar hukukunun pratik çalışması olacak bir hafta boyunca. O pratik derslere mutlak surette asılın. Çünkü pratik derslerde sorulan sorular, pratik derslerde yapılan anlatımlar ilerleyen hayatınızda mutlaka karşınıza çıkacak. Yani ben çok iyi hatırlıyorum. Ceza derslerimizde sorulan birçok soruyu ben gerçek hayatımda da gördüm. O sebeple pratik derslere mutlak surette asılmaya devam edin. Ayrıca hukuk fakültesinde okurken de bir hukukçuymuş gibi davranıp ona göre hukuki gündemi, hukuki yenilikleri mutlaka takip edin. Yani sürekli olarak bir mevzuat güncellemesi var. Her gün resmi gazeteyi okumak çok büyük fayda getiriyor. Yani 5 dakikanızı almaz. Açıp resmi gazetedeki yeni yayımlanan yönetmeliklere, kanunlara, kanun değişikliklerine bakabilirsiniz. Ayrıca hocalardan çok fazla çekiniyoruz. Yani ben de öğrencilik hayatımda hocalardan çok fazla çekindim. Hocalardan çekinmeye gerek yok. Yani onlar emin olun düzgün bir şekilde yanlarına gidip soru sormak istediğinizde sizden el çekmeyeceklerdir. Size mutlaka cevap vereceklerdir. Ayrıca yine merak ettiğiniz bir meslek olduğunda, örneğin savcılık mesleğini çok merak ediyorsunuz. Adliyeye gidip herhangi bir savcının kapısını çaldığınızda, düzgün bir biçimde rica ettiğinizde o savcı arkadaş da bundan geri durmayacak, size meslekle alakalı belli öğütler verecektir. Bunun yanında sadece okumak yetmiyor, aynı zamanda seyretmek de gerçekten çok önemli. Yani hukukla alakalı ya da hukuki analitik düşünmeyle alakalı çok fazla film var. Örnek veriyorum 12 Kızgın Adam gibi. Hukuk fakültesi okurken okumanın yanında mutlaka seyretmeye de önem verin. Yani asosyal hukuk öğrencisi olup mezuniyette asosyalliğin cezasını çekmeyin. Son olarak ben hukuk fakültesi okurken aynı zamanda 4 sene boyunca çalıştım ve hukuk fakültesini yine 4 senede bitirdim. Yani herhangi bir uzatma, herhangi bir kaybım da olmadı. Bana çalışmanın avantajları gerçekten çok yüksekti. Ancak bunun için günümüzde çalışacak bir hukuk bürosu, öğrenmeye istekli bir öğrenci gerekiyor. Yani ben kendi hayatımda bunun artılarını çok fazla gördüm. Tabii bu kişiden kişiye değişir. Tavsiyem hukuk fakültesinde okurken de yine bir avukatlık bürosunda gerçekleri,
gerçek hukuku, teori yanındaki pratiği de görmeniz olacaktır. İlerleyen dönemde ne gibi videolar istiyorsunuz? Bunları mutlaka bana bildirin. Hukuk fakültesi öğrencileri için de belli ders konuları çekebilirim. Mezuna kalan arkadaşlarımız için de inşallah kendileri hedeflerine, kendi niyetlerine en kısa zamanda ulaşırlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.